Hoş geldiniz. Bugün iş mülakatlarında karşınıza çıkacak en sık ve en önemli 3 sorunun soruluş amaçlarını ve bu soruları sırasıyla hangi cevapları verirsek mülakatın olumlu geçmesini maksimize ederiz bunları anlatalım. Başlamadan önce eğer bu kanala abone değilseniz abone olursanız kanalıma destek vermiş olursunuz ve böyle videoları sizler için yapmaya devam ederim. 1. Bana kendinizden bahsedin. En yaygın mülakat sorusudur kendisi. Eğer fiziksel bir mülakat randevusu aldıysanız zaten kuvvetle muhtemel CV'nizi okumuşlardır ve o CV o aşamaya kadar size elenmeden kalmanızın nedenidir. Bu yüzden de mülakatlarda o güvenli liman olan CV'miz üzerinden ilerlememiz esas anahtar. Bu soru size geldiği vakit cümleye CV'mde de görmüş olduğunuz gibi kalıbıyla başlayarak CV'miz üzerinden kronolojik olarak en eskiden günümüze kadar yaptıklarımızı anlatacağız. Son olarak da en güncel tecrübemizden bahsediyoruz. Tüm bu CV özetimiz ortalama 45 saniye sürecek şekilde olmalı. Sonrasında da bugün beni buraya getiren ne ve neden özellikle bu iş fırsatı ile ilgileniyorum sorularını sanki bize sorulmuş gibi cevaplandırıyoruz. Bunları cevaplandırırken de neden bizim bu pozisyon için diğerlerine nazaran doğru aday olduğumuzu anlatmaya başlıyoruz. İstenilen tüm şartları nasıl karşıladığımızdan bahsediyoruz. Bu aşamada da uzun seneler önce yaptığımız ve özellikle bu pozisyonu ilgilendirmeyen şeylerden söz etmiyoruz. Bunu zaten o 45 saniyelik CV özetimizde yapmıştık. Zaten günün sonunda işverenlerin yaptığı mülakatlarla ilgili olarak aklında size sonrasında geri dönüş yapıp size işe aldırabilecek sözünü ettiğiniz sadece birkaç vurucu kelimenin etkisi kalıyor. Bu yüzden laf kalabalığı değil, konsantre bir bilgi verici sunum olmalı bu bizim için. Bu noktada da olabildiğince bu fırsat ile niçin ilgilendiğimizi açıklamaya vakit ayırmamız gerekli. Geçmişte neler yaptıklarımızı değil. 2. Sizi neden işe alalım? Genellikle mülakatlarda çok spesifik ve dolayısıyla cevapları kapalı uçlu olacak sorular sorarlar. O yüzden de çoğu durumda gerçek değerimizi ifade edebilecek bir yorum yapacak zemin oluşmuyor. Bu soru ise özgürce kendimizi anlatma fırsatı verecek bizlere. Çünkü açık uçlu bir soru. Bu yüzden yoruma dayalı bir cevap verebiliyoruz. Bu noktada eski bir CEO bu soruyu eğer adaylara ben sorsaydım kesinlikle sizden ben de bu soruyu sormanızı umuyordum cevabını almak isterdim diyor. Yani özellikle bizim bu pozisyon için kalifiye olma nedenimizi anlatmaya hazır olduğumuz imajını veriyoruz. Bu da işverenin kafasındaki diğer adaylardan bu kişiyi farklı kılan ne sorusuna yanıt buluyor. Bu yüzden diğer adaylar arasından daha akılda kalıcı bir kişilik olarak ön plana çıkıyorsunuz. Eğer bu soruyu soran işe alım uzmanıysa daha çok bu pozisyonun şartlarını yerine getirip getirmediğimizi öğrenmekle ilgilenirler. Yani amaçları daha çok kontenjan doldurmak amaçlı eleman almak. Ama mülakatı yaptığınız ve size bu soruyu soran kişi işe alım müdürü ise durum biraz farklı. Çünkü muhtemelen bizim patronumuz da bu kişi oluyor. Bu yüzden de akıllarında daha çok bu adayın firmamıza katma değerine düşüncesi oluyor. Yani iş bitirmek için değil, sizin niçin o role daha uygun olduğunuzu bulmaya çalışırlar. O yüzden bu soruyu bize mülakatı yapan kişiye özel cevaplamamız daha doğru oluyor. Bu kişinin pozisyonu işe alım uzmanıysa sizi neden işe alınım diye sorduğunda anladığım kadarıyla şu işleri yapacak birisini arıyorsunuz şeklinde cevaplayarak oradaki şu kısımlarında ise o pozisyonun ilanındaki iş şartları listesindeki aradıkları şartların sözünü geçiriyoruz. Her birini nasıl karşıladığımızdan bahsediyoruz. Bu yüzden gideceğimiz her bir mülakatın kendi iş tanımlarına ayrıca çalışmamız gerekli. Eğer mülakatı yaptığınız kişi insan kaynakları müdürü veya diğer adıyla personel müdürü, bayan personel müdürü, bayan personel müdürü, personel müdürü, bayan personel müdürü ise daha amaca yönelik bir cevap vermemiz gerekli. Yani siz bu yazılımda bu kadar yıllık bir tecrübe arıyormuşsunuz. Bende bu kadar dahası da var gibi. Yani bu kişilere daha çok katma değer odaklı cevaplar vermek uygun olur. 3. Maaş beklentiniz neler? Bu soruya neden bir hazırlık yapılsın ki diye düşünülebilir. Ama ne yazık ki bu da masum bir soru değil. Yine sizin doğru aday olup olmadığınızı anlamak amaçlı tuzak bir sorudur aslında. Pek çok kişi bu soruya yanlış cevap verdiği için mülakatta eğleniyor. Evet, sorunun sorulduğu yere göre yanlış bir cevabı da var. Bu soruya nasıl cevap vereceğiniz ağırlıklı olarak bu sorunun size mülakatın hangi yerinde, hangi noktasında sorulduğuna göre değişiklik gösteriyor. Eğer bu soru size mülakatın sonunda sorulursa belki de gerçekten beklentilerinizi karşılamak amacıyla uzlaşmak niyetiyle soruyorlardır. Eğer bu soruyu ilk mülakatınızın erken safhalarında aldıysanız bu noktada bir elek amaçlı sorulabiliyor. Yani sizinle orta yolu bulmak amaçlı değil, sizi elemek amaçlı soruyorlar. Peki bu noktada biz ne yapmalıyız? Tabii ki de soruyu yanıtlayacağız fakat elenmeyecek ölçüde. Buradaki esas problem genellikle o firmanın bu iş için ayırdığı maaş aralığını bilmemizin bir yolunun olmaması. Bu yüzden onların kafalarındaki rakamı tutturamazsak eleniyoruz. Bu noktada kilit cevap onlara hiçbir rakam vermemek.
Genellikle işe yarayan cevap ise bu noktada size tutarlı bir cevap verebilmem için önce bu pozisyonla ilgili daha çok detayı bilmem gerek. Eğer bu cevap onları tatmin etmezse ve ağzınızdan ısrarla bir rakam almak isterlerse bunun önemli bir pozisyon olduğunu biliyorum. Bu yüzden maaş aralığı da ona göre önemli ölçüdedir diye düşünüyorum. Bu pozisyon için sizin aralığınızı sorabilir miyim? Sonrasında bir aralık olarak ne söylerlerse bu bana uygun olabilir şeklinde yanıtlamak doğru cevaptır. Tabii gerçekten mülakatına gittiğiniz o yerde çalışmayı düşünüyorsanız ve işveren fiyatta ölücülük yapmadıysa, ki çoğu durumda yapıyorlar. Çünkü bu ülkede patronlar daha çok köle arıyor. Ben sadece mülakatınızın olumlu sonuçlanması için yardım edebilirim. Gerisi sosyolojik bir ahlak sorunu. Yani bu videonun konusu değil. Eğer sorduğunuzda size bir ücret aralığı vermek istemezlerse ve üstüne yine sizden bir miktar istemeyi sürdürürlerse, bu aşamada da en güzel cevap onlara geniş bir aralık vermektir. Asla hiçbir koşulda onlara net bir rakam vermeyin. Yuvarlak bir cevap vereceğiz. Örneğin iş detaylarına bağlı olarak 30-40 arası. Bu etapta sizi maaş talebinizden ötürü eleyemeyeceklerdir ve bu cevap size mülakatın ilerleyen aşamalarında bu konu ciddi olarak masaya yatırıldığında öncesinde sunduğunuz aralığın üst noktalarını diretebilecek bir açıklık yaratacak. Son olarak da ilk etapta iş ile ilgili daha çok detay bilmem lazım dediğiniz vakit bunun üzerine mülakatçı size karşı bir soru olarak ne tarz bir detay diye sorabilir. Şayet sorarlarsa siz de resmi iş tatilleri, mesai, vardiyalı çalışma, izin talepleri, molalar, esnek çalışma, uzaktan çalışma gibi şeyler sahada nasıl işliyor ve genel olarak iş talepleriniz neler gibisinden bir karşılık verirsiniz. Ve topu hemen onlara atıp yine sizin aralığınızı sorabilir miyim noktasına getirirsiniz. Tüm bu maddeler eski bir CEO'nun tavsiyeleridir. Burada yaptığımız sayısız mülakat almış bir işverenin gözünden gerçekte nasıl bir aday aradıkları sorusunu yanıtlamak oldu. Eğer bu kanala abone değilseniz abone olursanız bana oldukça destek vermiş olursunuz. Böyle videoları sizler için yapmaya devam ederim. Yaptığınız her bir yorum nokta yazıp enterlasanız bile beni algoritma ile ana sayfaya çıkartabilmeye yetiyor. Kanalımda bu tarz pek çok video mevcut. İlginizi çekerse beklerim. Personel müdürü, bayan personel müdürü, personel müdürü, bayan personel müdürü, bayan personel müdürü, personel müdürü, bayan personel müdürü.